Osmanlı İmparatorluğu Türk tarihinin tartışmasız ayakları yere en sağlam basan projesi ve gururu. Bu konuda hemfikiriz. Özellikle ilk 300 yılı ilmek ilmek dokunup her bir detaya önem veriliyor ki bu sayede tam 3 kıtaya yayılıyor. Tabi bu tarihimizde dünyanın her coğrafyasında, her kaynakta farklı anlatılıyor kuruluşu bile. Batı toplumları kurucuyu Ertuğrul Gazi kabul ederken biz oğlu Osman Bey olarak görüyoruz. Tabi bir de kayınpeder Şeyh Edebali var ki çok önemli, o da işin maddi ve manevi önderi. Zira bu 3 figürden herhangi biri olmasaydı emin olun Osmanlı'da olmazdı. Hepsini göreceğiz, hepsini tanıyacağız. Yeri gelecek gururlanacağız, yeri gelecek kızacağız. Savaşlar, düğünler, ihanetler derken tarihimizi bizim dilimizde sizlere sunmaya çalışacağız. Başlıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm tarihini işleyeceğimiz bu serimize 1230 yılına giderek başlıyoruz. Doğudan gelen Moğolların baskısına dayanamayan ve topraklarını terk ederek kuzeye kaçan Celalettin Harezmşah son çareyi Anadolu Selçuklu topraklarına girmekte bulur. Tabi buna karşılık Alaaddin Keykubat da işgal topraklarına doğru yola çıkar. Bu iki Türk devleti günümüzde Erzincan çevresinde bulunan Yassıçemen mevkiinde buluşur. Ama biliyorsunuz konumuz Osmanlı. Kaldı ki bu savaşın Osmanlı'nın kuruluşundaki etkisi büyük. O zamanlar günümüzün Ankara civarında yaşayan Ertuğrul Bey ise sadece 600 adamıyla Harzemşahlara karşı yapılan Yassıçemen Savaşı sebebiyle bağlı bulunduğu Alaaddin Keykubat'ın ordusuna katılır. Bizim işler burada ilginçleşiyor. Savaşı bir tepeden takip eden Alaaddin Keykubat on binlerce asker arasından o güne kadar tanımadığı, adını bile duymadığı bu gencin liderliğine ve harp becerisine hayran kalır. Adamlarına kim olduğunu sorar ve savaşın bitimiyle hemen yanına çağırır. Alaaddin Keykubat huzuruna gelen Ertuğrul Bey'i günümüz tabiriyle komutan atar. Bilecik çevresinde bulunan Söğüt ve Domaniç'i verir. Bu bölge dönemin Doğu Roma yani Bizans sınırı. Neyse kısaca yazın Söğüt'te yaylaklarda, kışın Domaniç'te kışlaklarda bir ulu çınarın, bir beyliğin ilk adımları atılır. Biraz hızlanalım. Zaman içinde Moğol idaresine giren Selçuklu bir Türk beyliklerine bölündü. Ertuğrul Gazi ise Anadolu Selçuklu'nun uç beyi olarak görev yapmaya devam etti, ayrılmadı. Zira bu stratejik karar gelecekte Osmanlı'yı Selçuklu'ya bağımlılığı devam eden kesimlerce diğer beyliklerin çok daha önüne taşıyacaktı. Aynı dönemde Ertuğrul Gazi'nin 3 oğlundan en küçüğü Osman Bey de gerek karakteri gerekse başarılarıyla ön plana çıkıyordu. Diplomatik bir hamle ile Selçuklu veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mala Hatun'la evlendi. Bundan bir yıl sonra 1281'de rahatsızlanan Ertuğrul Gazi'nin vefatıyla nur topu gibi bir taht kavgamız oldu. Amcası Dündar Bey ile verdiği mücadeleyi kazanan tahmin edeceğiniz üzere Osman Bey'di. Başa geçtikten sonra çevre tekfurlarıyla kısmen iyi ilişkiler kuran, adım adım büyüyen Osman bir gün adamları ile bölgede keşif gezisindeyken İnegöl tekfuru Nikola tarafından saldırıya uğradı ve işler burada değişti. Önce Kulacahisar, daha sonra Domaniç muharebeleriyle sınırlarını genişletti. Kendi bölgesinde tam hakimiyet hedefi koydu. Daha sonra yüzünü Karacahisar'a dönen Osman 1288 yılında ilk sancağını, ilk kalesini aldı. Bölgeyi ele geçirdi, artık hedef büyüktü. Lakin önümüzde bir engel vardı. Ekonomi, yani para. Bu sorunu çözmek için de harekete geçti. O dönemin ruhani lideri Şeyh Edebali'nin kızını ikinci eş olarak almak istedi. Şeyh Edebali bölgede herkesten takdir gören bir itibara, aynı zamanda Osmanlı'nın önündeki en büyük sorun olan ekonomi adına muazzam bir servete sahipti. Yalnız sorun şu ki şeyhin servetini isteyen tüm Anadolu beyleri Edebali'nin kızı Bala Hatun için sıraya girdi. Karamanoğulları gibi Selçuklu'nun varisi olarak görülen güçlü beyliklerin yanında bizim Ponçik Osman'ımızın pek şansı yoktu. Tüm beyler çeşitli vaatlerini sıraladı, Osman Bey ise sadece yoğun dini inancını sundu. Şeyh Edebali'nin daha önce aklından bile geçmeyen bu bey artık hem damadı hem de servetinin sahibi olmuştu. Artık günümüzde hala gurur duyacağımız bu yapının temelini atmak için hiçbir eksiği kalmamıştı Osman'ın. Bu arada öyle ver mehteri triplerine girip biz burada tarih yazıyoruz, para ne alaka deme. Yanında senle yola çıkacak adamı bir şekilde beslemek zorundasın. Bak bunu yapacak da bir ton Türk rakibin var. Olayın manevi kısmını zaten hiç katmıyorum. Adam dini önderi coğrafyanın. Yani tek lafıyla adam yiyor mevzuyu, öyle düşün. İşte bu sebeple en az Ertuğrul ve Osman kadar önemli kuruluşumuzda. Neyse, dönelim hikayemize. Tabi o dönem çevre Bizans tekfurları Osman'ın bu yükselişinden rahatsız oldu. Yılanın başı küçükken ezilir mantığıyla suikast planı yapıldı ki plan şu: Osman ve adamlarını Bilecik tekfurunun oğlunun düğününe çağırıp orada yok etmek. Yalnız bu plan Köse Mihal tarafından Osman'a yetiştirildi ve Osman da karşı planını hazırladı. Bir miktar adamını kadın kılığına sokarak Bilecik kalesine soktu. Bir miktar adamını pusu noktasında konuşlandırdı.
ve eser miktarda adamıyla düğüne katıldı. Bu esnada kadın kılığındaki askerler boş olan Bilecik Kalesi'ni zapt etti. Haber düğün alanına gelince de Osman hemen fırladı. Kendi takip eden Bizans adamlarını pusu noktasına çekerek bir bir kılıçtan geçirdi. Bu kanlı düğünün sonunda Bilecik Kalesi artık Osman'ındı ki aynı gece İnegöl'de düştü. Daha sonra hızını alamayıp Melanga'yı da aldı. Adını Yenişehir yaptı, şimdi dönüp arkaya bakma zamanıydı. İlk göz ağrısı Karacahisar Kalesi'nin başına oğlu Orhan'ı getiren Osman yeni gözdesi Bilecik'i de kayınpederi Şeyh Edebali'ye emanet etti. Yüzünü daha da batıya döndü ve Yenişehir'e yerleşti. Bu arada burada bir kesiyorum, Osman'ın hala tam anlamıyla bir beyliği bile yok. Dediğim gibi sadece altyapı oluşuyor. Neyse, Anadolu'da çıkan isyanların ardından azalan Moğol baskısı Osman'ın batı yönündeki önünü açtı. Ki bu birçok kayıtta Osmanlı'nın kuruluş tarihi olarak veriliyor. Ama biz diğer senaryoya da bakalım. Siz de yorumlarda hangi tarihin kuruluş anı olması gerektiğini lütfen belirtin. Evet, daha önce aldığı ufak bölgesel kalelerden ziyade Osman'ın hedefi artık bir şehir olmalıydı ki önünde iki seçenek vardı. Biri İznik, diğeri Bursa. Tercihini kuvvetlerinin büyük bölümünü İstanbul'a taşıyan İznik'ten yana kullandı. Çevre bölgeyi önce kuşatmaya hazırladı, daha sonra şehri kuşattı. Bu esnada Doğu Roma'nın eli tabi armut toplamadı. Ordusunun bir kısmını şehri savunmak için bölgeye yönlendirdi. İki ordu Koyunhisar bölgesinde karşı karşıya geldi ve Osman ilk gerçek savaş galibiyetini elde etti. Bu zaferle beraber yanındakiler artık onu yoldaşları değil, beyleri olarak kabul etti. Ki işte bu da ikinci kuruluş tarihi senaryomuz. Yani 1302. Neyse, bu savaşla beraber Osmanlı artık hala diğer beyliklerine nazaran çok ufak olsa da öyle ya da böyle bir beylikti. Yani artık oğluna bırakabileceği bir hanedan vardı. İznik kuşatması devam ederken Osman Bey gidip Bursa'yı da kuşattı. Ama bir şehri almak kolay değil. Neredeyse 20 sene bu kuşatmalar sabit kaldı. Bir oraya bir buraya giden Osman artık yorulmuştu. Köşesine çekildi, hastalandı ve 1324 yılında vefat etti. İlmek ilmek dokuduğu bu yapının günümüzde hala gururumuz olarak bahsedeceğimiz bir imparatorluğa dönüşeceğini kimse tahmin edemezdi. Kendisi bile. Zira yaşadığı dönemde standart bir aşiret ağasından farklı bir ömrü de olmadı. Babasından aldığı birkaç çadırlık obasını bir beyliğe çeviren Osman Gazi, oğlu Orhan'a yeni hedefler ve yeni hayaller bıraktı. Her çocuğun, her evladın kendine örnek alacak birine ihtiyacı vardır. Kaldı ki oğlu ve torunları oldukça hayırlı çıkacak, kendi adını verdiği bu beyliği 3 kıtaya yayacaktı. Bir sonraki bölümde Orhan Gazi, Murat ve Yıldırım Beyazıt'ı göreceğiz. Hadi eyvallah.